Koca Ragıp Paşa, asıl adı Mehmet olup Ragıp mahlasını aldıktan sonra Mehmet Ragıp ve Koca Ragıp Paşa olarak tanındı. İyi bir eğitim aldığı bilinir. Devrin büyük devlet adamlarından ve bilge şahsiyetlerinden biridir. Devrinde koca sıfatıyla anılan şair, İstanbul'da doğmuş ve babasının çalıştığı defterhane kaleminde küçük bir memur olarak başladığı meslek hayatında, yeteneği ve kişiliğiyle hızla ilerleyerek, ulaşabileceği en yüksek makam olan sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Hoca Salih Efendi'den Farsça, defterhanede kitabet, inşa, hesap ve defter usulleri öğrendi. Yusuf Efendizade'den sülüs ve nesil meşketti. 1722'de Osmanlı-İran Savaşı sebebiyle bölgeye tayin edilen defterhane görevlileri arasında yer aldı. Katiplik, mektupçuluk, defter eminliği, cizye muhasebeciliği yaptı. Ardından Bağdat valisi Ahmet Paşa mahiyetinde riyaset ve defter emaneti vekaletlerine atandı. O sıralarda Herat'ta bulunan Nadir Sah'a elçi gönderildi. 1943'te vezir olarak Mısır valiliğine atandı. Şeyda, Halep, Rakka valiliği görevlerini üstlendikten sonra 1757'de Sultan 3. Osman'ın sadrazamı olarak sadarete geldi. Sultan 3. Mustafa zamanında da bu görevini sürdürdü. İltifata mazhar oldu ve Sultan 3. Mustafa'nın kız kardeşi Saliha Sultan'la evlendirildi. 7 yıl savaşlarına Osmanlı Devleti'nin girmesine engel oldu, dostluk ve ticaret antlaşmalarında yer almakla yetindi. Ragıp Paşa sadareti döneminde askeri ve mali alanlarda, eğitim ve ticaret alanlarında ıslah çalışmaları yaptı. Son günlerini de İstanbul Koska'da bir külliye yaptırarak geçirdi. Laleli'de bir kütüphane yaptırdı. Yanına da bir çeşme ve sıbyan mektebi inşa ettirdi. Kendisi de bu kütüphanenin bahçesinde toprağa verilmiştir. Koca Ragıp Paşa'nın edebi kişiliği. Devlet adamı kimliğinin dışında hukuk bilgisi, şairliği ve sohbetleriyle de Osmanlı kültürüne katkıda bulunan Ragıp Paşa, görev aldığı her yerde alimler, mutasavvıflar ve şairlerle dostluk kurdu. Ragıp Paşa, az şiir yazmakla birlikte yazdığı az sayıdaki şiiriyle sadece devrinin değil, eski şiirimizin de önemli isimleri arasına girmeyi başarmış bir şairdir. Batı'dan kitaplar getirterek Batı kültürü hakkında bilgilerini de geliştirdi. Grotius, Voltaire ve Neveton'un eserlerini tercüme ettirdi, din, kültür ve sanat adamlarını himaye etti. Küçük yaşlarından itibaren topladığı kitaplarla Laleli'de bir kütüphane yaptırdı. 3 dilde şiirler yazan Ragıp Paşa'nın şiirleri hikmet, felsefi, ağırlıklıdır. Ölümünün ardından şiirleri bir divanda toplandı. Ragıp Paşa, siyasetçe vezir, hakim namını almış olduğu gibi, edebiyatça dahi şair, hakim unvanını kazanmıştır. Eski sadrazamlar içinde kendine mahsus bir mevki tutmuş olan Paşa, ediplerimiz ve şairlerimiz arasında da bir yüce makama erişmiştir. Öğüt verici ve düşündürücü birçok beyti zamanımıza kadar halk arasında söylene gelen Koca Ragıp Paşa, yüzyılının büyük şairlerindendir. Divanı dışında tarih alanında da eserler vardır. İstanbul Laleli'de kurmuş olduğu kütüphane günümüzde de hizmet vermektedir. Koca Ragıp Paşa'nın eserleri. Çok sayıda eseri olmakla birlikte, edebi bakımdan divanından sonraki en önemli eseri mecmuasıdır. Divan, Münşat, Fethiye ve Fetihname, Belgrad, Mecmua, Ragıp Paşa, Tahkik ve Tevfik, Sefinetür, Ragıp, Matlaus, Sadeyindir. Koca Ragıp Paşa'nın bir gazeli. Harabatı görenler her biri bir haletin söyler. Safasın nakıl ederrinden o zahid sıkletin söyler. Ser, az eyledikçe bahse bülbül ve nak-i gülden. Bezimde kulkul, iminamulun keyfiyetin söyler. Tecelli neşesi nehil, isikem idrak kabil mi? Behişt andıkça zahid ekil uşürbün lezzetin söyler. Ne zapt, hakim, aklı ne hüküm, zabıt, işeri. Junun iklimini seyir eyleyenler rahatın söyler. Mıyan, güftü budabed, menisiham eder kubhun. Şecaat arz ederken mert, ikıbti sirkatin söyler. Muvafıktır yine elbet mizaca şive, hikmet. Tabibin olsa da kizbi marizin sıhhati söyler. Perişan hatırımda nükte, işer, besteveş kaldı. Ne kimse hikmetini anlar ne Ragıp illetin söyler. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.